Efendim hoş geldiniz. Gelin şu an burada dursa, denilmese, 1 saat 2 saat konuşulur burası. Hakikaten çok muhteşem bir yer burası. Eminönü'ndeyiz. Hemen gördüğünüz şehrin bir panoramik anlatayım. İstanbul'un 7 tepesini en güzel göreceğiniz yer İstanbul Boğazı'dır. Ve bu 7 tepe içerisinde birinci tepe Topkapı Sarayı'nın hemen yanında Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin olduğu yerdir. İkinci tepe Nuri Osmaniye Camii'nin olduğu yerdir. Üçüncü tepe sadece minarelerin ucu gözüken Bayezid Camii'nin olduğu yerdir. Dördüncü tepe Süleymaniye Camii'nin olduğu yerdir. Ve İstanbul'un en yüksek tepesi orasıdır. 5 Fatih Camii, 6 Yavuz Selim Camii, bir tek 7.'si gözükmüyor şu an buradan. Hemen arka tarafta kaldı. Edirne Kapı, Mihrimah Sultan Camii. İşte bunlarla beraber şu an Haliç'teyiz, Altınboynuz'dayız. Makbul İbrahim Paşa'nın camisi, bakın o şu pembe cami. Caminin bize göre hemen sağında, arkadaki kubbelerin önünde bir işhanı var. O işhanın altında, bodrum katında Pargalı İbrahim Paşa'nın mezarı var. Makbul İbrahim Paşa çoğu insan bilmez. Gerçek mezarı o işhanının tam altıdır. O camiyi Makbul İbrahim Paşa yaptırmıştır. Normalde halk arasında Yağ İskelesi Camii diye geçer. Ama orası İbrahim Paşa'nın camisidir. Makbul İbrahim Paşa orijinal kendi yaptırmıştır. Yanında da Can Feda Tekkesi vardı. Tekkenin içine defnedilmiştir. Galata Köprüsü'nün altından geçiyoruz ve Haliç'in artık dışına çıkacağız ve İstanbul Boğazı'yla buluşmuş olacağız. Bu gördüğünüz köprü buraya yapılmış olan 4. köprü. Buraya ilk kez köprü yaptıran Sultan II. Mahmud'un eşi Sultan Abdülmecit'in annesi Bezmi Valide Sultan. Buraya ilk kez bir köprü yaptırdı. O kadar hayırlı, o kadar faydalı oldu ki Hayratiye adı verildi. Hayratiye. Çünkü hakikaten onun için kolay bir şey değil. İnsanlar kayıklarla, sandallarla devamlı birden bir yere geçmeye çalışmaktaydılar. Eminönü Yeni Camii'yi görüyoruz. Çok güzel gözüküyor. Yeni cami 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan tarafından yapılmaya başlandı. Safiye Sultan'ın ölümüyle nasıl? Ses kötü diyorlar. Valla mikrofon burada, rüzgar var biraz. Yapacak bir şeyimiz yok. Olur hocam. Yapacak bir şeyimiz yok. 3. Mehmet'in annesi Safiye Sultan tarafından inşaat başladı. 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından bitirildi. Bu iki inşaatın arası tam 68 sene sürdü. 68 sene boyunca Eminönü Yeni Cami o vaziyet. Evet, Ayasofya Camii muhteşem 4 minaresiyle karşımızda duruyor. Gördüğünüz minarelerden bize doğru, şu sağa doğru 2 kalın minare Mimar Sinan yapısı 2. Selim'in emriyle yapıldı. Hemen sol arka minare 2. Bayezid'in, arkada ucu gözüken tuğla minare Fatih Sultan Mehmet'in minaresi ve bütün bir ihtişamıyla Topkapı Sarayı'nı görmekteyiz. Bakın bundan birkaç saat önce ben oradaydım. Grubumla beraber aranızda otura katılanlar var. Saraydaydık. Adalet Kulesi'nin altındaydık ve saraya bizzat kulenin altından konuştuk. Osmanlı Fatih'ten itibaren Topkapı Sarayı'nın en yüksek kulesi olarak, binası olarak onu yapmıştı. Kaleye Kasrı Adıl, Adalet Kasrı, Adalet Kulesi adını vermişti. Bunu biraz daha açık tutar mısınız hocam? Belki daha Uzak tutarsam hoparlörden gelmiyor ses. Tamam. Ve Adalet Kulesi adı verilmişti. Kasrı Adıl. Bunu sarayın en yüksek kulesi yaparak bütün insanlığa bir mesaj veriyorlardı. Bizim devletimizde, bizim yönetimimizde en yukarıda, en yüksekte olan şey adalettir diyorlardı. Adalettir. Bu anlamda çok önemli bir detay karşımızda duruyor. Şimdi artık Karaköy'e geldik. Galata Kulesi'ni görüyoruz. Bugün benim Tophane, Karaköy, Unkapanı turuma katılmalısınız. Kılıçhali Paşa Camii'nin önünden başlayacağız. Böyle adım adım yürüyerek Karaköy'e, buradan da Haliç kıyısından Unkapanı'na. Yani şu köşeyi geziyoruz. Boydan boya bu köşe geziliyor. Ama konuşulacak hakikaten o kadar çok şey var ki. Burası son derece muhteşem, özel. Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Bir Ceneviz kolonisinin baş kulesiydi. Hemen önümüzde 2 tane minare görüyorsunuz. O küçük minarenin altındaki cami hayatınızda görüp görebileceğiniz en orijinal cami, farklı yeraltı cami. Burada Roma'nın Castellion Kalesi vardı. Kalenin altı zindandı ve o zindanda
Yani sahabeler bile işkence altında şehadet şerbeti içmişti. Osmanlı o kale yıkılmış, yerin altındaki o zindan gömülü duruyordu. Zindan keşfedildi. Tabii ki kalp gözü açık insanların keşif ve kerametleriyle açıldı. 3 sahabenin kabri bulundu. Üzerlerine türbe yapıldı. Şu an o zindan Yeraltı Camii adıyla İstanbul'un en enteresan camisi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Kesinlikle bir gün gitmelisiniz ve orayı görmelisiniz. Yani yerin altına doğru inilen bir cami orada o şekilde durmakta. Şimdi hemen önümüz artık Tophane'ye doğru, Karaköy'den geliyoruz. Bu köşedeki bölgenin adı neden Karaköy? Zamanında burada Kara Yahudileri yaşıyormuş. Kara Yahudileri. Zaten Yahudiler nerede yaşar? Ticaretin ağzında. Ticaret en çok nerede olur? Limanlarda olur. Eminönü ve Karaköy'ü tutmuşlar. Sadece adamlar bel kaslarını çalıştırıyor. Gemi yanaşıyor, 2 liraya alıyor, hop dönüyor 12 lira. 2 lira 12 lira. Parayı götürüyorlar. Bugün dünyanın 4 bir yanında ticaretin kalbinin attığı yerlere bir Yahudilerin elindedir. Burasını tutmuşlar. Ama Safiye Sultan yeni cami yaptırırken o bölgedeki Yahudileri göç ettiriyor bu bölgeden. Daha sonra Karaköy bölgesindekiler de iyice azalıp daha sonra kayboluyorlar. Karayköy ismi Karaköy'e dönüşüyor. Yoksa karalığı maralığı yok. Kara Yahudiler. Bizim Kudüs 2 kitabını aldıysanız, mavi kitap var ya, sokak sokak Kudüs'ü anlatan. Orada Kudüs'teki Kara Yahudilerin sinagoglarını da anlattım ben. Kudüs'te bir sürü Yahudi sinagogu var. Yahudiler de fırka fırka. Kara Yahudileri çok ilginç. Biz Müslümanlara en çok benzeyen Yahudi grubu. Sinagoglarına ayakkabısız giriliyor. Bizim namazımız gibi ibadetleri var. Rükûları, secdeleri var. Ve ibadetleri çok benziyor. Yani Musevi grupları içerisinde Hz. Musa'nın inancının en az bozulmuş hali Kara Yahudiliğinin inancı diyebiliriz. Şimdi sırada hemen bakın şu vincin arkasında Kılıç Ali Paşa Camii var. Kılıç Ali Paşa çok ünlü bir kaptanımızdı. Ve bu ünlü kaptan Kanuni, ya hala mı bina yapılıyor buralara ya? Ya kardeşim yapmayın artık ya, yapmayın. Olanı yıkın derken daha hala bina yapıyorlar ya. Ya yıkın şu caminin önü açılsın ya. Kanuni mezarından kalksa suratımıza tükürür. Yani der, benim yaptırdığım bu camilerin önünü bu binalarla kapatıyor musunuz der. Bakın Türkiye'de, İstanbul'da özellikle sanat tarihi camiasında çok duayen bir sürü isim yemin ettiler. Ölene kadar İstanbul Modern'e bir kere bile uğramayacağız diye. Burada Adnan Menderes döneminde yapılmış tek katlı Galata Port binaları vardı. Tek katlı. Çünkü burası neydi? Hani bugün Tuzla nasıl uluslararası bir iskele, ticaret iskelesi. Burası Osmanlı'da tabii ki ticaretin kalbine attığı bir yerdi. Menderes döneminde şu tek katlı binalar yapıldı. Sonra bu tek katlı binalar kaldırıldı ve yerine bu gördüğünüz 2 ve 3 katlı binalar yapıldı. Nusretiye Camii'nin şu an sadece minarelerin ucunu görüyorsunuz. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Hiç kimse, yani bu işin içinde olan hiç kimse böyle Müslümanlıktan, atadan, Osmanlı'dan, ecdattan dem vurmasın bana. Ben işe bakarım, icraata bakarım. Çünkü ben sanat tarihçiyim. Tarihçi lafa bakar, sanat tarihçi icraata bakar. 2. Mahmut mezarından kalksa Nusretiye Camii'nin bu vaziyette olduğunu görse ne derdi? Sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Ve başka hiçbir şey söylemiyorum. Ayıptır ya. Şu caminin 100 sene evvelki fotoğrafını görün. Ya nasıl güzelmiş dersiniz. Bu cami Lebi Derya'ydı. Lep ne demek? Dudak demek Farsça. İngilizceye geçmiş lip olarak. Lipstick diyoruz ya, ruj. Derya deniz demek. Lebi Derya denizin dudağı demek. Denize sıfır bir camiydi. Önü muhteşem genişti, dümdüzdü. Yüzlerce insan burada gezer dolaşır. Cami ile denizin arasında hiçbir şey yoktu. Ya şimdi bu ülkeyi, şu İstanbul'u Yunan işgal etse, İngiliz işgal etse şunu yapardı. Ama biz yapmamalıyız. Yani şimdi düşünün, Eminönü Yeni Camii'nin önüne bir bina yapılsa rahatsız olmaz mısınız? Ya da bir bina yapılsa Topkapı Sarayı tamamen kapansa. Bunlar bizim kimliğimizi gösteriyor. Denize sıfır camiler, Levi Derya camiler bizim kimliğimizdir. Mesela İstanbul kimin elinde? Yunan'ın mı, Bulgar'ın mı, İngiliz'in mi, Rus'un mu? Yoksa Müslüman Türk'ün mü? Bunun cevabını Levi Derya minarelerini kol gibi sallayıp bizim kimliğimizi ifade eden bu camiler gösterir. Sen caminin her yerini kapatırsan o zaman ne anladık biz bu işten? Allah'tan Cihangir Camisi tepeye yapılmış. Şu ana kadar bu camiyi örtmeye daha güçleri yetmedi.
Ama şu öndeki bina bak 3 katlı çıktı. Şunu 5 katlı yapsalar Cihangir Camii yoktu. Hürrem Sultan mezarından kalksa ne der? Bu dünyada en tehlikeli varlık çocuğu olan bir kadındır. Yani annedir. Anneden daha tehlikeli bir varlık yoktur. Hürrem Sultan'ın en küçük çocuğuydu o Cihangir. Anamolli doğmuştu. Sırtında kocaman bir kamburu vardı. Ve skolyozu vardı. Omurgası S çiziyordu. Ve Cihangir 22 yaşında Halep'te nefes alamayarak öldü. İnsanın vücudu büyüyor. Ciğerler büyüyor. Göğüs kafesi büyümüyor. Ve ölüyor. Hürrem Sultan oğlunun cenazesini tek başına yönetti. Kocası Halep seferindeydi. İran seferi. Safevilerle gelemedi. Ve Hürrem Sultan oğlunun Cihangir'in cenazesini yönetti. Sonra tabi vücut immün sistemi öyle bir düşmüş ki 5 sene içinde Hürrem Sultan da öldü. Kanuni oğlu Cihangir için bu camiyi yaptırdı. Cihangir Camisi. Yani şu caminin önü kapatılsa ne ayıp olur. 1894 depreminde bu cami yıkıldı. Sultan II. Abdülhamit camiyi yeniden yaptırdı. Yani şu anki hali Sultan II. Abdülhamit'in yaptırdığı halidir. Ve bir önceki hali ise Kanuni'nin yaptırdığı halidir. Caminin bahçesinde Kanuni'nin kendi eliyle diktiği bir ağaç hala durmaktadır. Çok özel bir ağaçtır. Ve Türkiye'de de öyle kolay kolay bulunamayacak nadir bir ağaçtır. Orta Doğu'dan getirilmiş. Önümüzde Cemile ve Münire Sultanların sahil sarayları var. Ve bu gördüğünüz binalar bugün Mimar Sinan Üniversitesi tarafından kullanılıyor. Normalde bu gördüğünüz binalar Mimar Sinan Üniversitesi olarak kullanılmadan evvel Mimar Sinan Üniversitesi neresiydi? Topkapı Sarayı'nın hemen altındaki Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeki Sanayi Nefise Mektebi'ydi. Sanayi Nefise Mektebi, işte o binalar iyice Cumhuriyet Türkiye'sine eskiyince, kullanılamaz hale gelince buralar onların yerine kullanılmaya başlandı. Ama acı, utanç verici bir olaydır. Bugün Mimar Sinan Üniversitesi'nin girin resmi sitesine, tarihçesine tıklayın, kurucusu Osman Hamdi Bey diye yazar. Kurucusu Osman Hamdi Bey değil, Sultan II. Abdülhamit'tir. Yani herkesin hakkını herkese vermek lazım. Okulu kurduran o. Osman Hamdi Bey okulun müdürü sadece. Abdülhamit Han Arkeoloji Müzesi'ne o U şeklindeki dünyanın en hızlı yapılmış dev müzesini yaptırıyor. Bu müzenin bahçesine bir okul, sanat okulu yakışır diyor. Sanayi Nefise Mektebi yapılıyor. Alexander Valeriye yaptırıyorlar. Osman Hamdi Bey normalde Sanayi Nefise Mektebi, müzenin müdürü. Onu aynı zamanda okulun müdürü ilan ediyor. Ya okulun müdürü, kurucusu II. Abdülhamit. Bunları yazmak lazım. Ben bunu çok söyledim televizyonlarda falan ama anlamadığım bir şekilde hala Osman Hamdi diye geçiyor kurucusu. Fındıklı'ya geldik. Fındıklı Moğla Çelebi Camii. Bu gördüğünüz caminin de mimarı Mimar Sinan. Zaten İstanbul'da 500 yılı aşan ayakta kalan bir eser görüyorsanız Mimar Sinan eseridir. Neden Mimar Sinan eserleri ayakta? Mimar Sinan çok kaliteli mimar olduğu için mi? Hayır. Ahlaklı olduğu için. Ahlaklı insanların yaptıkları eserler yıkılmaz. Ahlaksız insanların yaptıkları eserler yıkılır. Çünkü demirden çalar, betondan çalar, insanların canını hiçe sayar, öbür tarafta sıkıntı yaşayacağını düşünmez. Sözde Müslümandır. Ahlaklı insanların yaptığı eserler yüzyıllar geçse de ayakta kalmaya devam eder. Ters rüzgar oldu mu gidiyor ses. Evet. 1 2. Bu tarafa dönünce gidiyor. 1 2 3 ses. Burası Taksim Meydanı. Hemen arkamızda The Marmara Otel. Bakın AKM gözüküyor. 100 sene evvel buranın fotoğrafını gördüm ben. Siyah beyaz. Şu gördüğünüz sırt bomboş. Hiçbir şey yok. Sadece Alman konsolosluğu gözüküyor aradan. Onun o işte kırmızı çerçeveli binası. Onun dışında bomboş duruyor burası. Başka hiçbir şey yok. Dolmabahçe'ye geldik. Dolmabahçe aslında biz hep şey sanıyoruz. Osmanlılar hep Topkapı Sarayı'nda yaşadılar. Hayır, Topkapı Sarayı'nda yaşadılar ama zaman zaman saltanat kayıklarına biniyorlardı. Bizim sağa sola mangala gittiğimiz gibi, oraya buraya gittiğimiz gibi onlar da gitmiyor. Hacım, yalan yanlış bir şey anlatmıyoruz. Altın hepsi doğru. Bunlar bizden daha yaşlı biliyorsunuz. Aa diyor, bunun anlattığına bak diyoruz. Bu anlatıkların hepsini gördük zaten diyor. En az 100-150 yıl yaşarlar yani. Aynen. Ne anlatıyordum ben? Dolmabahçe. Dolmabahçe bölgesi aslında
Fatih'in oğlu 2. Bayezid'den itibaren Osmanlı'nın bir mesire alanıydı. Padişahların, saltanat ailesinin. Yani saltanat ailesi oradan çıkıyordu kayıklarıyla. Geliyorlardı. O zaman burası İstinye koyu gibi, Bebek koyu gibi bir koydu. Bu gördüğünüz koyda işte gemileri yanaştırıyorlardı. Saltanat kayıklarını ve orada seyirgah yapıyor ama çok güzeldi. Burası bir azmaktı. Azmak nedir biliyor musunuz? Denizin kenarında bir koy vardır. Tepeden, nehirden de koya doğru bir nehir akar. Tatlı su. İşte neresi gibi? Dalyan gibi. İztuzu plajında var ya, Dalyan'ın suyu akıyor. Ya da neresi gibi? Muğla'da var. Şeyde var. Neydi orası? Likya antik kenti var ya. Olimpos. Olimpos'ta da var. Nehir denize akıyor. İnsanlar tabii denizin kenarında oturmak istiyor. Gemiler geliyor ediyor. Para bırakıyor. Mal getiriyor götürüyor. Tatlı su var. Tuz suda denize giriyorsun. Tatlı suda hop yıkanıp çıkıyorsun. Suyunu içiyorsun. Yani en kıymetli yerler azmaklardır. Yani şurası Dolmabahçe bölgesi bir azmaktı. Bakın Saat Kulesi'nin arkası yemyeşil bir orman. Saat Kulesi'nin arkası o ara bir vadi. O vadiden bir nehir tatlı tatlı buraya akıyordu. Şimdi başta her şey güzel. Sıkıntı ne? Bu tatlı su o limana aka bir süre sonra ne yapar? Limanı doldurur. Ve limanı dolduruyordu. Ve liman doluyordu. Mesela Dalyan'a gittiğiniz zaman Dalyan dediğiniz sandalla gezdiğiniz o sazların arası dünyanın en büyük limanlarından biriydi. Dalyan dediğimiz nehir aka o 2 Roma limanını da doldurdu ve oradaki Kaunos antik kentini yok etti. Bir yerde para olmazsa insanlar oradan göç ederler. Şehri boşaltırlar. Yaşayamıyorsun çünkü. Aynı onun gibi. Mesela Antakya'da ne var? Samandağ'da Titus tüneli var. Romalılar, Roma İmparatoru Titus o tüneli niye yaptı? Oradaki nehir tarihi limanı dolduruyordu. Doldurmasın diye yaptı. Hiç Efes antik kentine gittiniz mi? Çok gitmişsinizdir. Efes antik kentinde şehir limanıyla denizin arası şu an tam 30 kilometre. 30 kilometre. Oradaki nehir aka alüvyölleriyle denizi doldurmuş, 30 kilometre denizi öteye atmış. Ve burası da maalesef doldu. Ve dolunca, doldu derken yani ayağımızı basacağımız gibi dolmuyor. Balçık, cılk, çamur olarak doluyor. Yani hiç kullanamıyorsunuz. Yazın sivrisinek oluyor, gemiler yanaşamıyor. Yani o güzelim cennet sıkıntılı bir yere döndü. 1. Ahmet döneminde emir veriyor. Bu balçık, çamur olan bölgeyi doldurun diye. Nasıl doldurulacak? Taş dökülerek tabii ki. Fakat dolmuyor. Genç Osman, oğlu padişah oluyor. Genç Osman'ın toplasanız 4 yıllık hükümdarlığı var. 14 yaşında tahta geçiyor. 18 yaşında öldürülerek tahttan indiriliyor. O 4 yıllık saltanatında çok gözü pek duruyor, çok dirayetli. Tutuyor, bir emir veriyor. Boğazda seyreden her gemi, her gün bir yük taş dökecek diyor buraya. Ve o bir yük taş dökülecek emriyle hızla burası doluyor. Ve adı ne oluyor? Dolmabahçe oluyor. Sonra biz onun adını Dolmabahçe'ye çeviriyoruz. Dolmabahçe adını almış oluyor. Ben böyle 3 ayda 4 ayda bir Dolmabahçe Beşiktaş turu yapıyorum. Tavsiye ederim, gelin. Buraları sizinle beraber bir gezelim. Haftaya cumartesi çok ilginç bir turum var. Turum Yıldız Sarayı'na başlıyor. Yıldız Sarayı'nı birazdan göreceğiz. Oradan Yıldız'dan başlıyor. Aşağı Yıldız Camii'ne ineceğiz. Oradan Ertuğrul Tekkesi'ni gezeceğiz. Oradan Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi ve Çırağan Sarayı'ndan Ortaköy'e doğru yürüyeceğiz ve Yahya Efendi'nin tekkesine uğrayacağız. Rahat 1,5 saat tekkeyi dolaşacağız. Programımız böyle. Şu geçtiğimiz cami Dolmabahçe Camisi 2. Mahmud'un eşi Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılmıştı. Bezmi Alem. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'nda toplamda 5000 civarında insan yaşıyor. 5000. Yani hizmetliler, şunlar bunlar hepsi dahil. Bunun yarısı erkek olsa 2500 tane erkeğin cuma günü cuma namazı kılacak bir yer lazım buraya. Ve Bezmi Alem oğlunu yaptırdığı sarayın yanında bunu yaptırıyor. Şurası selamlık kısmı, bakın şu ilk bina solumuzdaki. Selamlık demek devlet dairesi demek. Yani padişah aynen bir memur gibi haremdeki odasından gelirdi selamlığa. Üst katta kendi dairesinde. Alt katta aynen bugün bir kaymakamın
Nasıl kaymakamlık binası vardır, bir belediye başkanının, bir valinin konağı vardır. Bir valinin yanına pat diye girebilir miyiz? Giremeyiz. Özel kalemini açmanız lazım. Randevu almanız lazım. Özel kalemin bekleme bölümünde bekleyip bir çay içmeniz lazım. Öyle pat diye sokmazlar. Siz de buraya geldiğinizde padişahla görüşmek çok zordur. Onun için daha alt memurlarla işinizi görürsünüz. Ha, çok ağır bir misafirsinizdir. Gücünüz yeter, padişah da sizi ağırlar. Ama büyük mabeyn, bakın şu gördüğünüz devasa bina, dünya üzerine bugüne kadar yapılmış en büyük saray salonlarından biridir. Bu gördüğünüz yerde Sultan Abdülmecit'in de çok kısa süreli bir yaşantısı oldu. Sarayı yaptırıyor, yazıkları 5 sene yaşıyor burada. 5 sene sonra hop vefat ediyor. Sultan Abdülaziz erkek kardeşi burada bayağı bir uzun yaşıyor. Bu gördüğünüz büyük mabedin o devasa salonu tarihten bu yana kullanılmıştır. Hala Türkiye'miz bir takım siyasi toplantılarda burayı kullanmaktadır. Bill Clinton gelmişti, Turgut Özal Cumhurbaşkanımızdı. Onlara yemek yedirildi, bir ara Bush geldi. Yani bunlar hep oluyor. Bugünkü Cumhurbaşkanımızın da bazı resepsiyonları, kabulleri burada gerçekleşiyor. Atatürk öldüğünde cenazesi tam 3 gün buradaydı ve İstanbul halkı hayatında ilk kez Atatürk'ün cenazesinden dolayı Topkapı Sarayı'nı gördü. Bakın eğer oturan doğru konuşalım. Şu gördüğünüz saraya Turgut Özal'a kadar hiçbir Türk vatandaşı giremedi. 1980'e kadar biz garibanların saraya girmesi yasaktı. Osmanlı'da padişahlarında nereye giriyorsun? Ya Atatürk 1923'te yeni devletimizi kurdu. Atatürk Ankaralı yok değil mi aranızda? Atatürk Ankara'yı sevmiyordu. Ya Allah aşkına, şimdi İstanbul varken Ankara'da kim yaşar ya? Ankara'dan kimse canlı yayını izlemiyordur inşallah. Şu an YouTube'da canlı yayın. Eyvallah olsun. Neyse, siz duymadınız, görmediniz. Ya ben Ankara'yı çok severim, o ayrı. Yani Alaaddin Keykubat'ın külliyesi var. Roma İmparatoru, Ağustos'un tapınakları, Hacı Bayram'ın tekkeleri, çok sevdiğim yer. Ama tabii ki İstanbul dünyanın başkenti. Atatürk 23'te ülkeyi kuruyor. Ankara'yı niye başkent yapıyor? Osmanlı'nın gölgesinde kalmamak için. Ama gönül İstanbul'da yaşamak istiyor. Şimdi Ankara'da Çankaya Köşkü mü, Dolmabahçe Sarayı mı? Allah aşkına. Eğer oturalım, doğru konuşalım. Herkes Dolmabahçe'yi ister. Atatürk de Dolmabahçe'yi istiyordu. 1927'de geldi, ölene kadar burada yaşadı. Ve Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. 1938'de burada vefat etti. Arkasından İsmet İnönü yıllarca Cumhurbaşkanı olarak burayı çalışma ofisi olarak kullandı. Yani 1980'de Özal burayı halka açana kadar burası bizden uzak idi. Sadece Atatürk'ün cenazesini ziyaret etmek için halka 3 günlüğüne Dolmabahçe Sarayı açılmış oldu. Ses nasıl? İyi diyorlar bazen. Rüzgar var. Tabi Boğaz öyle. Boğazın rüzgarı olur. Boğazın rüzgarı normal. Evet, o normal. Hafif bir rüzgar. Bakın bu gördüğünüz bina şu Saray Koleksiyonları Müzesi. Bunu kesinlikle görmelisiniz. Şu mesela en solda bayrağımızın asılı olduğu yer Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi. Orası Başbakanlık Çalışma Ofisi'ydi. Şu anki Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey orada öldü, bir genelkurmay başkanı vardı. Ben onun adını hep unutuyorum ya. Neydi onun adı? Özkök değil, başka. Ya neydi o genelkurmay başkanının adı ya? Öldü ya, 200 sene oldu. Onunla burada bir toplantı yaptılar. Ve o ölünce Yaşar Büyükanıt. Yaşar Büyükanıt'la burada çok özel bir toplantı yapılmış oldu. Evet, yayın gidiyor değil mi? Evet, tamamdır. Evet, canlı yayındakilere çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Boğaz'dan selamlar. Şimdi Sinan Paşa